Dostlar, sevgiler, selamlar. Bu hafta da yeni bir celse ile size ruhsal yoldaşlarımızdan bilgiler aktarmaya devam edeceğiz. Yorumlarda bir önceki celsede 2025 yılı dediğimle ilgili bir bilgi sormuşsunuz. Farkındalıklı bir şekilde söylediğim bir tarih değildi ama ekstradan bir anlam yüklemek gerekiyor mu bilmiyorum. Benim de hatam olmuş olabilir. Bunu ayrıyetten paylaşmış olayım. Ayrıca yazdığınız yorumları aralıklı olarak okumaya çalışıyorum. Ancak burada anlayışınızı rica ediyorum. Okuyor da cevap vermiyor gibi bir düşünce içerisinde olmayın. Beni tanıyan dostlarımız biliyorlar. Gerçekten çok yoğun bir trafik içerisinde günlerim geçiyor. Seanslarım çok fazla oluyor. Aynı zamanda ticari anlamda da uğraştığım bir işim var. Bu sebeple bir yoruma baktım, ona cevap verdim, sonra diğerlerine vermediğimde de bir dengesizlik alanı yaratmak istemiyorum. Bu süreçte de hakkınızı helal edin. Bunu da bu vesileyle söylemiş olayım. Yani yazdıklarınızı dikkate almadığımı düşünmeyin. Sadece benim zaten bu yayınları sizlere ulaştırabilmeyle ilgili, bunu çok samimi söylüyorum, çok ciddi bir efor sarf ediyorum arka tarafta. İşin diğer yorum ve iletişim kısmında da helalleşelim. Bana gönül koymayın. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım ve 09-12-2023 Cumartesi saat 12.30'da kaydettiğimiz celsemizin okumasına başlıyorum ve her hafta olduğu gibi de bu yolculukta bana yoldaşlığını eksik etmeyen dostuma teşekkürlerimi sizlerin huzurunuzda tekrardan iletiyorum. Soru: ruhsal yolculuğumuzda bize yoldaşlık yapacak kitap veya öğreti tavsiyeniz ne olur diye sorduk. Cevap: Kur'an tefsirleri, gök ve uzay ile ilgili kitaplara bakın. Uzay, gök ve Kur'an bilgilerini birleştireceğiniz kitaplara bakın. Burada ben şöyle bir soru sordum. Profesör Doktor Celal Yeniçeri'nin Uzay ve Varlık Ayetleri Tefsiri diye bir kitabı vardır. Çok kıymetli bir kitaptır. Ben bir kısmına kadar inceleyebildim. Tamamını okumamıştım ama bu bilgiden sonra tamamına yöneleceğimi ben de buradan söyleyeyim. Direkt onay verdiler. Aslında bu soruya karşılık gelen cevapta amaç kısıtlayıcı ve bağnaz din anlayışının evrensele dönüştürmemizle ilgili aslında bir yönlendirme olduğunu söylediler. Yani anlam veremediğimiz kurallar yerine daha anlamlı kılacağımız evrensel bütünde bu maneviyatı yaşamamız gerektiğini söylüyorlar. Yeni soru: ölmeden önce ölmek veya hiç olmak ne demektir diye sorduk. Cevap: yaşadığını sandığının çok ötesi var. Oraya gidersen hiç olursun diye bir cevap verdiler. Ben de arkasından ötesi dediğiniz alanı nasıl deneyimleyebiliriz diye bir soru sordum. Cevap: duvarları kaldır. Korkuyorsunuz. İstiyor ama korkuyorsunuz. Kendinizi layık görmüyorsunuz. Burada bu bilgiyi söylemezsek eksik olur. Yıllarca örf, adet ve aile büyüklerinden alınan yanlış öğretileri sanki Kur'an-ı Kerim'in kendisiymiş gibi kabul ettiğimiz ve yaratıcı ile olan ilişkimizde hiçbir set çekmeden, hiçbir duvar örmeden ona yaklaşmamız gerektiği ile ilgili bir hissiyat sonucunda da daima günah ve şirk olarak tanımlanacak bir defansif durum yaşadık. Burada dostlarımız diyorlar ki, bunu bir önceki celsemizde de söylediğimi hatırlıyorum. Artık bu bilinç ve zihin halinden çıkın. Herhangi bir kısıtlayıcı alanı
kendinize layık tutmayın. Siz zaten o yaratıcının bir parçasısınız. O alanların, o evrensel bütünün bir parçasısınız. Bunu kabullenerek bu manevi yolculuğu yaşayın diyorlar bize. Yeni soru. Varlığımızı kısıtlayan bu korkudan arınmak için ne yapmalıyız diye sordum. Şimdi biraz önce dediler ya, duvarları kaldır, korkuyorsunuz. Biz de dedik ki varlığımızı kısıtlayan bu korkudan nasıl arınabiliriz? Cevap: Allah'ın elini tut. Uzatıyor sana. Senden kendisine bakıyor. Her şey bir alanda birleniyor. Senden ayrı olmayandan neden korkuyorsun? Tüm boyutlar birbirine aynadır. Çember çember. Değerli arkadaşlar, sorunun ne kadar yüksek olduğunu ve bize nasıl ışık tuttuğunu kalbinizde hissetmenizi rica ediyorum ve birçok kere dinlemenizi size tavsiye ediyorum. Yeni soru. Kur'an-ı Kerim'i gece okumanın hikmeti nedir? Neden Müzzemmil suresinde geceleri Kur'an okumamızı, Kur'an'la ilgilenmemizi söylüyor veya yazıyor diye sorduk. Cevap: Işık gece görünür. O kadar yüksek bir cevap ki anlayana. Işık gece görünür. Çok iyi düşünün sevgili arkadaşlar. Hepimizi ilgilendiren bir soru sordum ama burada o kadar ironik bir cevap geldi ki burada hepimizin birbirine aynı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Soru: beklenen İstanbul depremi ile ilgili bizlerle paylaşacağınız bilgiler var mı diye sordum. Cevap: zamanı gelince olacak. Deprem içlerde oluyor zaten hep. Depremi çağıran içler. İçimiz çağırıyor depremi. Bu cevaba devamlılık sağlayacak hemen arkasından şöyle bir soru sordum. Afetler hakkındaki bilmemiz gerekenler nelerdir? Cevap: her şey enerjidir. Kolektif bilinç daima tezahür ettirir. Birbirini ittikçe her yeri harekete geçiriyorsunuz. Birbirinize karşı deprem ve afetleri terbiye edin. Birbirinize karşı deprem ve afetleri terbiye edin. Çok düşünmemiz, çok sorgulamamız, çok akletmemiz gereken cevaplar. Değerli dostlarım, cevapların inceliğini lütfen akletmeye çalışalım. Yeni soru: namaz nedir? Cevap: içinin dışının nurla dolması ve yıkanmasıdır. Hemen arkasından yine devamlılık niteliği oluşturacak bir soru sordum. Kur'an-ı Kerim'de namazın nasıl kılınacağı ile ilgili detaylar neden yazılmamış veya yazılmıyor diye bir soru sordum. Cevap: özgür olursan elini kalbine koyduğunda onu tutarsın. Asıl ışığı tutarsın. Hissedildiği gibi yükselmek ve nura dokunmak eskilerin bağlarını koparır. Duvarların ötesine geçin. Vallahi açıklamak değil, hissetmek gereken bilgiler bunlar. Kendi adıma sadece şunu söyleyeyim. Yine beni tanıyan dostlar biliyorlar. Ben farz ve sünnet kavramlarını, rekat kavramlarını kıldığım namazımda uygulayan bir insan değilim. Bir süredir, hatta uzun zamandır bu bilgilerin dışında sadece o bağlantıyı, o birliği hissedeceğim, o hareket bütünlüğünü hakkıyla yaşayabileceğim bir
namaz prensibinde ben bu ibadeti uyguluyorum ve yıllar sonra bana yürüdüğüm yolun da nacizane doğru olduğu ile ilgili bilgi nasip oldu. Birçok insana da buradan bana kızabilirsiniz, eleştirebilirsiniz. Açıkçası çok ilgilenmiyorum bu durumla. Ama sadece şunu gönülden tavsiye ediyorum. Sadece bir kere, bakın sadece bir kere herhangi bir kural ve öğretilen bir ahengin dışında hissetmeye çalışarak o kıyamı, o rükûyu, o secdeyi hissederek sadece gönlünüzde yaratıcıyla bir olduğunuzu hissederek herhangi bir kaza, herhangi bir borç, herhangi bir rekat, herhangi bir takip olmaksızın bu deneyimi yaşayın. Bakın bakalım gerçek namaz neymiş gönlünüze düştüğünde o zaman belki fikirdaş ve ortak payda halinde bu ahengi yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Yeni soruyla devam. Metafiziğin gücünü insanlara nasıl anlatabiliriz diye bir soru sordum. Cevap: zamanı geldikçe kalpleri açılacak. Zaman da bir enerjidir. Dostlar, bu söylediğimi iyi düşünün. Zaman da bir enerjidir. Soru: obsesyondan insanlar nasıl kurtulabilir? Negatif varlıklarla ilgili obsesyon, temizlikle ilgili obsesyon ve benzeri durumların hepsi için bunu sordum. Cevap: ben temizim, ben senle birim derlerse geçer. Bu bilgiyi yaşamak, hayatın kendisi yapmak, uzaklaştığı hakiki varlığına tekrar kavuşmak diye bir cevap verdiler. Yani aslında obsesyon dediğimiz durum hakikat olan varlığımızdan uzaklaşmanın bir yansıması, bir tezahürü olduğu ile ilgili bir bilgi paylaştılar. Deneyimlemesi bedava. Yeni bir soru. Zihinsel engelli kardeşlerimizin aileleri çok yıpranıyor ve üzülüyorlar. Onlara bu süreçte daha rahat olabilmeleri için neler söyleyebilirsiniz diye sordum. Sorunun cevabına geçmeden önce bir parantez açmak istiyorum. Gülizar diye bir dostum var. O özel çocukların eğitmenliğini yapıyor. Onunla olan bir görüşmemizde bu konu açılmıştı ve ben de kendisiyle bu konu üzerine sohbeti yaptığımızda böyle bir soru soracağımı söylemiştim. Bu bilgiyi de ekstradan paylaşmış olayım. Yani bir nevi aslında Gülizar Hanım vesile oldu böyle bir soruyu sormama. İnşallah bu şekilde evlatları olan, yakınları olan dostlarımıza da bir nebze ışık tutmuş olalım. Cevap: kahretmesinler. Üzüntü iyi gelmez çocuğa. Kahretmesinler kendilerini. Çocuklarının sorunlu veya eksik olduklarını değil, farklı bir boyut bilinciyle doğduklarını düşünsünler. Çocukları ışıkla, nurla sarılı onların. Bembeyaz, onu bilip sevinsinler diye bir cevap geldi. Bu bilgiyi belki hemen hazmetmek veya hayatlarında bir parça yapmak zorlayıcı olabilir ama en azından denemekten de kimse bir şey kaybetmez. Bu bilinç halini ve bu davranış şeklini deneyimleyip gönlüne, ruhuna nasıl bir ışık ve ilham geleceğini bence kişiler bireysel olarak deneyime dönüştürmeliler. Soru: insanlığa yıllardır paylaşılan sevgi, sevilme bilgisinin hakikati nedir? Sevgi enerjisi diye tanımladığımız yaratıcı gücü nasıl anlamalıyız, nasıl hissetmeliyiz diye sordum. Cevap: kendinden başlatacaksın. Tam merkezden, dimdik durup kendinden başlatacaksın. Dışarıya doğru savura savura çoğalır o. Yani sevgili arkadaşlar, kendini sevmeden bu sevgi bilgisinin ve sevgi enerjisinin ne olduğunu anlayabileceğimizi
sanmıyoruz. Burada net bir şekilde bunu paylaşıyor dostlarımız. Ve gerçekten kendini sevme ile ilgili o bilinç alanını aktif ettiğinde savrula savrula bunun herkese yayılacağını ve paylaşılacağını da aktarıyorlar. Soru: Allah bilinci ile iletişime nasıl geçilebilir diye sordum. Cevap: seviyorum ve teşekkür ederim diyerek. Her olay ve durum onunla iletişimin kendisidir. Sevmek ve teşekkür bu bilginin farkındalık halidir. Arkadaşlar, verilen cevapların ironilerine, bize düşünmeye yönelik sevk ettiği alanı göz önünde bulundurarak okumanızı tekrardan rica ediyorum. Sevmek ve teşekkür bu bilginin farkındalık halidir. Şifa olsun diyorum. Soru: hayvanlar ile iletişim kurabilmenin ruhsal veya bilinç alanında bir uyumlanması var mı diye sordum. Cevap: sevgiyle bakmak, sevgiyle dokunmak. Dokunup köküne iner o. Sana döner sonra. Yani sevgiyle bak, sevgiyle iletişim kur, sevgiyle dokun. O zaten o hayvanın köklerine kadar iner ve sonrasında da zaten sana döner diyor. Burada ben bir parantez açmak istiyorum. Ölümsüz Üstadların Yaşamı ve Gizli Öğretisi diye bir kitapta da hayvanlarla ilgili çok özel bir bilgi vardı. Orada da şunu söylüyordu. Hayvanlarla korku ile iletişime geçtiğinizde bu korku bilgisinin onlarda bir tehdit yarattığını ve bu sebeple aslında saldırganlaştıklarını söylüyorlar. Hiçbir hayvan aslında saldırgan değildir. Hatta bu bilginin bir de özel tarafı var. Tabiatta avlanan hayvanların bile o sürü içerisine girdiklerinde hangi hayvanı avlayacaklarının bilinç hali kovaladıkları o sürüden en çok korkan üzerine olduğunu da ayrıyetten paylaşıyorlar. Bakın, bu bilgiyi çok iyi düşünün. Yeni soruyla devam ediyorum. Biraz önceki soruya ek olarak şöyle bir soruyla devam ettim. Hayvanlarla telepatik olarak iletişim mümkün mü diye sordum. Cevap: her türlü dokunmak, bilinç ve imaj yolu ile dokunmak da yerine ulaşacaktır. Onlarda perde yok. Yani onlar bizim göremediğimiz bütün alanı görebiliyorlar ve bilinç ve imaj yoluyla onlarla bir iletişim kurduğumuzda onların ruhsal varlıklarına, bilinç varlıklarına bunun ulaşacağını söylüyor ruhsal alemdeki dostlarımız. Yeni soru. Dünya hayatı bir matrix, bir illüzyon. Buna inanıyoruz. Ancak bu ilahi yazılımın farkına varmak için ne yapmalıyız? Ötesini bilmek için ne yapabiliriz diye sordum. Cevap: zamanla açılacak. Yola devam et. Zamanla açılacak. Herkese değil. Burada benim anladığım, yola devam et, zamanla açılacak ama herkese değil bilgisi, bu alanda bu hakikati anlamaya gayret eden kişilere olarak bana da içsel olarak bir ilham paylaşımı yapmışlardı. Bunu da bildirmiş olayım. Yeni soru. Big Bang, büyük patlamadan önce ne vardı? Bu sembolü nasıl anlamalıyız? Gerçek anlamda ilk insan nasıl var oldu diye sordum. Cevap: enerji hep vardı. Enerji seli gibi, okyanus gibi enerji hep vardı. İlk insanı okyanus gibi enerjinin en dibinden çıkardı. Yolladı buralara. Size yolladı. Parçası sizde hala. İlk yaratılışın bilgisi sizde hala mevcut. İlk varoluşun bilgisi bizim
enerji varlığımızda, DNA'mızda mevcut. Sevgili arkadaşlar, bunu açığa çıkarma ile ilgili duvarları yıkmadığımız sürece bu bilgiler hurafe, mucize ve masalın ötesine geçemeyecek. Ama biz kendi tanrısallığımıza, kendi hakikatimize, ilk varoluşun da bir parçası olduğumuzun gerçekliğine uyumlandığımız an, işte bu uyumlanmanın da bizde yaratacağı bilinç haliyle tüm boyutlara dokunmanın kapısı bizlere açılacak sevgili arkadaşlar. Soru: kanser aslında nedir? Şifası için neler yapılabilir? Kanser bilgisi taşıyan hücrelerle nasıl iletişim kurabiliriz diye sordum. Cevap: kanser korkudur. Kendini buraya layık görmeme duygusunu, endişesi, korkusu. Korku ve endişe kanser bilgisidir. Allah'ın içerisine uyumlanamama bilgisidir. Uyumlanamayan her bilgi dışlanır. Dışlanan hücrelerdir onlar. Bana göre muazzam bir şifa bilgisi. Ve şunu söylüyor: sen varlığını korku, endişe ve yaşadığın hayata layık göremediğin sürece var olduğun alana uyumlanamayacaksın. Ve var olduğun alana uyumlanamadığın sürece alan ve varlığın daima çatışma halinde olacak. Ve bu varlığının çatışma halinde olması elbet içerideki varlığında bir negatif alan yaratacak. Ve bu negatif alan kanser olarak tanımlansa da bir şekilde bu enerji kendini dışarıya atmaya çalışacak. Kendini dışarıya atmaya çalışacak ki uyumlanmanın alanını yaratabilsin. Bu alana uyumlanmak için korku, endişe ve layık olma ile ilgili eksikliklerimizi terbiye etmemiz lazım. Bu bilgiyi paylaşıyorlar şifa olarak. Kaç oldu söylüyorum bilmiyorum ama şu anda yayını kaydederken devamlı içsel olarak bu bilgi paylaşılıyor. Çok düşünsünler. Varlıkları üzerine çok düşünsünler. Hayatları üzerine çok düşünsünler. Buradaki varlıkları neye hizmet ediyor çok düşünsünler. Son sorumuz. Ruhsal varlığımızı deneyimleme veya iletişim noktasında doğal taşların desteği olabilir mi? Olabiliyorsa nasıl kullanabiliriz diye sordum. Cevap: niyetine bağlı. Niyetine. Taşlara yüklediğin anlama bağlı. Çalışacaksın diye inanırsan çalışır. Elindeki her şey çalışır. Hepsi aynı yerden geliyor. Bir olandan geliyor. Burada da taşların belirli anlamları olduğunu hepimiz biliyoruz. İşte nedir? Amatistir, lapis lazulidir, kuartstır, kaplan gözüdür. Ben de kullanıyorum. Diyor ki bunlar niyetle çalışır ve çalışan niyete de ne kadar inanırsan sana da o kadar geri yansıtır. Bu haftanın da celsesinin okumasını bitirdik. Dinleyene, yolu kesişene, akledene, düşünene şifa olsun diyorum. İnşallah haftaya tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Düşünmeyi, varlığınızı anlamayı ve bu yolda akletmeyi ihmal etmeyin. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiler diliyorum.